İngiltere-Arjantin maçından haberler ve maçla ilgili tüm açıklamalar. Bomba haber. Olise resmen Real Madrid'e geliyor. Galatasaray Icardi ile yollarını ayırdı. Spalletti kollarını neden gizliyor? Cucurella Dünya Kupası'nı kazanırsa ne yapacağını açıkladı. Real Madrid'den haberler, Dünya Kupası'ndan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın, videoya like atın ve kanala abone olun çünkü çok güzel bir video sizinle olacak arkadaşlar. İngiltere 1-0 öne geçtiği maçta Arjantin 2-1 kaybetti. Maçın adamı Lionel Messi seçildi. Gerçekten inanılmaz bir adam. Yani futbol yaş tanımıyor ama Messi'ye göre tanımıyor sanırım dostlar. Garip bir adam, gitti 2 tane asist yaptı ve Arjantin'i finale taşıdı. Garip bir adam. Ya bu insan falan mı bilmiyorum artık. Tarihin en iyileri. Tek forma Diego Armando Maradona 1986'da, Lionel Messi 2026'da. İngiltere'nin başına bela açtılar arkadaşlar. Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda neler yapmış ve 39 yaşında, bunu hatırlatalım tekrardan. Cezayir'e ilk maçta hat-trick. Avusturya'ya 2 gol atıyor. Ürdün'e 1 gol. Yeşilburun Adaları'na 1 gol. Mısır'a 1 gol 1 asist. İsviçre maçında 1 asist. İngiltere maçında 2 asist. Şimdi final İspanya. Orada neler yapacak göreceğiz. Bu maçı da belki canlı yayında izleriz. Bu videoya 1000 like gelirse arkadaşlar bu maçı canlı yayında bu kanalda açarım. Lütfen 1000 like gelsin artık. Ve sizlere de bu maçın tahminini soruyorum. 2026 Dünya Kupası finalini kim kazanır? Arjantin diyenler Arjantin, İspanya diyenler İspanya yazsın yorumlar kısmına. Herkesten bir tahmin bekliyorum. Bakalım bizim izleyenlerimizden kaç kişi doğru bilecek. 39 yaşındaki Lionel Messi Dünya Kupası yarı finalinde 2 asistle takımını geri döndürdü. Pes etmiyor. İngiltere Arjantin yarı finalinde sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi Messi, sahanın en çok adam eksilten ismi Messi, sahanın en çok kilit pas atan ismi Messi, 2 asist. Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu, Dünya Kupası tarihinin en çok gol katkısı veren futbolcusu, Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu, Dünya Kupası tarihinin eleme turlarında en çok gol katkısı veren ismi Lionel Messi. Lionel Scaloni. Biz normal değiliz, eşimiz benzerimiz yok, kocaman yüreklerimiz var, nadiriz. Ya bu maçta öyle olabilir ama bazen de hakem desteğini aldı diyorum ben Arjantin. Ama bu maçta böyle bir şey sezmedik, tabii ki de yoktu. Hatta İngiltere gol attıktan sonra neden geriye yaslandı hiç anlamıyorum. Ondan sonra geriye yaslandıktan sonra zaten 2 tane gol yediler ki 2 golün dışında da inanılmaz pozisyonlar verdiler. Kaleci Pickford'un çıkarttığı pozisyonlar, direkten dönen toplar falan. İlk yarı çok kötü bir maçtı. Sadece kavga vardı. Böyle top oynanmıyordu. İkinci yarıda İngiltere gol attıktan sonra, yaslandıktan sonra da Arjantin'in futbolunu izlemeye başladık orada. Micha Richards, sahada bir sezonda 70 üzeri gol atan Kane, turnuvayı domine eden Bellingham varken son sözü yine Messi söyledi. İşte bu yüzden tarihin en iyisi o diyor kendisi. Futbolu bulan adam, mucit, inanılmaz, saygılar Messi diyorlar. 2026 Dünya Kupası finali İspanya-Arjantin. Yamal mı Messi mi? Halef mi Selef mi? İnanılmaz arkadaşlar. Lionel Messi kucağında tuttuğu bebek ile 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde karşılaşacak. Ya bu çocuk gerçekten Lamine Yamal mı? Bununla ilgili bilgisi olan var mı arkadaşlar? Yapay zeka falan değildir ama Yamal olduğu söyleniyor. Ve adam düşünün, kucağında bir bebek var. Yıllardır top oynuyor. O bebek büyüyor ve Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyorlar eğer doğruysa. İnanılmaz bir şey. Yani adam hala futbol oynuyor ve futbolu en üst seviyede oynuyor Messi. O çocuk da karşısında. Bakalım neler olacak. Messi Jude Bellingham'ı kutsadı. Ya öyle kutsarlar işte. Zabıta, öyle heyecan yapmayacaksın. Zabıta balonu patladı diyebilir miyiz ya artık? Baloncular, papağanlar burada mısınız? Bak patladı sizin balon. Harry Kane, takım arkadaşlarım adına çok üzgünüm. Taraftarlarımız adına çok üzgünüm. Teknik ekibimiz adına çok üzgünüm diyor. İstediğin kadar üzül, gitti sizin final. Joe Hart eski kaleci. Tuchel, takım 1-0 önde olduktan sonra ekibine inanmadığını gösterdi diyor. Tuchel'in de istifa etmesini istiyorlar. Nico Paz, Bellingham ile Valentin Barco arasındaki kavgayı durduruyor. Bellingham enseye bir tane şaplak patlatıyor bu oyuncunun, Barco'nun. Ben maç bitimi anında televizyonda görmüştüm ve haberlerde hemen çıkmış. Tuchel, hayal kırıklığı yaşıyorum. Ya senin harbiden sağ kulağını çekmek lazım. Harry Kane öne geçtikten sonra bu kadar geriye yaslanmak teknik ekibimiz açısından çok üzücü diyor. Teknik ekibi bayağı eleştirmiş bence. Evet, Bellingham'la Messi arasında bir gerginlik falan da yaşandı orada, bir tartıştılar. Tansiyon her zaman yüksekti bu maçta. Messi'ye dokunduğunuz zaman bütün Arjantin yedek kulübesi, taraftarlar falan sahaya giriyordu. Garip bir şey. Mick Jagger, İngiltere ile Arjantin arasındaki maçı izliyor. 1998 ve 2026 ikisinde de üzgün. Harry Kane, çok geri çekildik.
Evet, Başakşehir'den bir tweet gelmiş. Biliyorsunuz daha önceden Galatasaray'la birlikte şampiyonluğa oynuyorlardı ve Başakşehir öndeydi. Şöyle bir tweet atmışlardı. Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık diye bir tweet atmışlardı. O tweetten sonra, maçtan sonra da şampiyonluğu kaybetmişlerdi. Bunu yapma, bunu yapma diyor. Başakşehir böyle bir tweet paylaşma diyor. Kendileriyle de dalga geçmişler. 1986, 2026 Arjantin, İngiltere her zaman bir savaş arkadaşlar. Yıllar geçiyor, asırlar geçiyor falan. Aynı poz, aynı karakterde iki isim. Evet, İngilizler burada durdurmaya çalışıyor ama durmuyor. Lionel Messi ve Bellingham, burada Bellingham Messi'nin üstüne çıkmıştı. Out çizgisinin dışına doğru falan mücadele etmişlerdi. Wayne Rooney, Tuchel'in değişiklikleri pahalıya patladı dedi. Değişiklik falan değildi, geriye yaslandılar. Değişiklikle ne alakası var kardeşim? Bellingham bitiş düdüğünden sonra Valentin Barco'nun başının arkasına tokat attığı görülmüş. Zabıta Bellingham bir seyyar satıcı görmüş gibi şapaşille enseye patlatmış burada. Lautaro Martinez, yemin ederim gol atacağımı dün gece rüyamda gördüm. Bir sabah uyandım, İspanyolca konuşuyorum. Evet Rooney, siz İngiltere'siniz. Maçın yarısını kapanarak oynayamazsınız. Karşınızda Messi var diyor Wayne Rooney. Lautaro Martinez, babam bana ilk kramponlarımı aldığından beri böyle bir gol atmanın hayalini kuruyordum. Bu inanılmaz bir duygu diyor. O da gözyaşlarına hakim olamadı. Davul Niko Paz'da. Ne oldu? Davulcu başım yaptılar seni orada. Süre bile alamadın. Önce davul çalarsın. Messi desenli bir davul çalıyor orada. İnanılmaz da bir oyuncu değil arkadaşlar. Zaten Real Madrid'e geri dönmeye de yemedi arkadaşlar. Çünkü komoda rahattı. Orada kalmak istedi. Yaslandı, yasladılar. Diyebilir miyiz? Maç özeti bu kelime olabilir. Böyle yazmışlar. Gerçekten doğru. Ünlü yayıncı Speed'e de ırkçılık yapıldı. Arjantinli taraftarlar tarafından. Niye bu kadar ırkçılar onu bilmiyorum. Yamal, lütfen kurtar beni. Lütfen Dünya Kupası'nı kazan. Bir kez daha buna katlanamam. Eğer Messi yine Dünya Kupası'nı kazanırsa bir Ronaldo hayranı olarak ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi hiç bilemiyorum diyor. Speed yalvarmış Yamal'a. Evet, İngiltere gol attıktan sonra yine Infantino'nun suratı ekranlara geliyor. Ya bu kadar belli etme artık ya. Git artık, sen de git ya. İstifa da bir hizmettir diyorlar. Sağ kulağından giriyor. Sağ kulağından çıkıyor. Jack Paul bir paylaşım yapmış. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankaralıyız arkadaşlar. Ankara'ya buradan selam olsun. Jack Paul da paylaşmış biz. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi diye bir şey vardı ya. Onu paylaşmış. Bu İngiltere milli takımını finale taşıyabilecek tek adam Pep Guardiola. Ve adı bu diye paylaşıyorlar. Milli takım çalıştırmak istiyor. Hala boşta. İngiltere'ye kaptırmadan biz alalım şunu ya. İspanya pazar günü Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşacak. Bakalım Kukureya kazansın ya. Real Madrid'in oyuncusu bari kazansın. Fransa ile İngiltere Dünya Kupası üçüncülük maçında karşılaşacak. Biliyorsunuz biz Dünya Kupası'nda 3. olmuştuk. Hey gidi be. Valla bu turnuvada nasıl eğlendik ya. Evet, gelelim o dev habere. Arkadaşlar her yerde bu haber var. Son dakika Real Madrid'e Olise'nin kulübe şimdi katılmak istediği bildirildi. Real Madrid'e bildiriliyor. Dünya rekoru transfer için hazırlıklar başlıyor arkadaşlar. Dev bir futbol sayfası 433 de haberi yaptı. Olise Real Madrid'e katılmak istiyor ve bu yaz Fransız milli oyuncusu kariyerinde bir sonraki adımı atmak için Madrid'in mükemmel bir yer olacağına inanıyor. Çünkü orada Mbappe var, Tchouaméni var, Camavinga var. Fransız birlikteliği orada çoğalıyor. Bakalım neler olacak. Biliyorsunuz Arda'yla da böyle bir tartışması olmuştu. Arda'ya her zaman uyarımdır. Hiç kimseyle tartışma, sen futboluna bak. Takım arkadaşın olabilir demiştim o dönem. Oluyor da sanki. Real Madrid onun isteğinin farkında ve onu rekor bir transferle kadrosuna katmak istedikleri söyleniyor. Bayern'in resmi tutumu ise çok net. Olise satılık değil diyor. Ancak Alman şampiyonları da potansiyel yedekler araştırıyor. Ve Dünya Kupası'ndan sonra Olise ile görüşmeler yapması bekleniliyor. Olise'yi Bernabeu'da hayal edin. Evet, fena. Arda Güler 10 numara oynarsa fena ama. Deli gibi asist yapar bakın arkadaşlar. Sezonluk 30 asist diyorum ya. Ne diyorsunuz ya? Son dakika Olise Real Madrid'e hemen katılmak istiyor. Real Madrid rekor ücreti kırmaya hazır. Bayern onun yerine alınabilecek oyuncularla iletişime geçmiş. Bu isim kim arkadaşlar? Tabii ki de Barcola. Bayern Münih Olise için potansiyel bir yedek olarak Barcola'yı düşünüyor. Bayern Olise satılık diyerek güçlü bir kamuoyu duruşu sergiliyor. Ancak iş tartışmalarda durumların farklı olduğunun farkındalar. Oyuncu Real Madrid'e katılmak istiyor. Ben size ne demiştim? Bu transfer imkansız diyenler vardı aranızda. Bayern Münih'in paraya ihtiyacı yok. Olise'de biter abi dedim. Olise'de biter bu transfer. Olise isterse istediği yere gider arkadaşlar. Real Madrid istiyor ve buraya gelecek büyük ihtimalle.
39 yaşındaki Messi ile 23 yaşındaki Bellingham. Messi 9.0'la maçın adamı seçiliyor. Bellingham 6.2. Evet. Güçlü ülke, güçlü takım gelince Bellingham. Trent, Alexander-Arnold. Jose Mourinho ile ilk antrenmanlar çok iyi geçti, etkilendim. Etkilenmiş erkek duruşu ve devamı da şöyle. Onu her zaman hayranlıkla izledim. Onun ve ekibinin yanında çalışmak bir zevk. O yoğun bir adam. Prensipler ve beklentiler çok yüksek. Bize öğreteceklerini sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Bu yıl bize kupalar kazanmamızda yardım edecek diyor. Bakalım kupalar gelecek mi bu sezon? Evet, Cucurea'nın inanılmaz açıklaması. Eğer Dünya Kupası'nı kazanacaksak Luis de la Fuente'nin yüzünü vücuduma dövme yaptıracağım diyor. Kazanın lan, kazanın. Ömür boyu senin suratını, yüzünü bedeninde taşısın. Yani gerek var mıydı? Gerek yoktu Belhanda ya. Arda Güler fanlarına imza dağıtmaya devam ediyor. Zengin olamadığımız için onunla görüşemiyoruz arkadaşlar. Zengin bebeleri onunla fotoğraflar çektiriyor. Selfiler çekiliyor, imzalar atılıyor. Şans, kader. Arda Güler yine bir idman maçından sonra fotoğraf çektiriyor burada. Yine başka bir çocuk hayranıyla Arda Güler yan yana. Denk gelemedik, hala Antalya'da. Ama görüşemeyeceğiz. Bizden haberi bile yoktur bence. Arda Güler yine hayranlarıyla fotoğraf çektiriyor bu karelerde. Fulham Arbeloa'yı tanıttı arkadaşlar. Arbeloa burada pişmiş gülüyor. Evet, böyle bir bak, ağza bak. Gülüyor. Okan Buruk'tan Icardi'ye veda. Icardi Galatasaray'dan ayrıldı. Yollar ayrıldı. Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış. Son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha da zor oluyor. Bir nesli sarı kırmızılı renklere gönülden bağladın. Taraftarlarımızın aşkı olduğun için ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray Teknik Direktörü hem bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz. Ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral demiş Okan Buruk. 2022 yılının Eylül ayında Galatasaray'a katıldığı ilk sezonunda 29 gole direkt katkı sağladı. Neredeyse tamamını sakat oynadığı ikinci sezonunda 25 golle tacı taktı. 8 tane de asist yaptı. 3. sezonunda Galatasaray'ı için sakatlandı Tottenham maçında. Çapraz bağları koptu. Rehabilitasyonla başladı. 4. sezonunda takımı için 15 skor katkısı yaptı. Mauro Emanuel Icardi Ribeiro 4 yılın şampiyonu artık Galatasaray ile yolları ayrıldı. Bir devrin sonu geldi. Fabrizio Romano da haberi duyurdu. Mauro Icardi Galatasaray'dan serbest oyuncu olarak derhal ayrılmaya karar verdi. Icardi şimdi seçenekleri değerlendiriyor ve bedava olarak müsait. Oyuncu şu an bedava, bakalım kim alacak Icardi'yi. Torino'da hava 30 derece ancak Spalletti antrenmanlara kısa kollu formayla çıkamıyor. Neden? Çünkü kolunda Napoli dövmesi var. Dün Fransa'yı eleyen İspanya kadrosunda olan Laporte bir zamanlar Fransa kadrosundaydı. Fransa ile tek bir maça çıkamadı. 2021'de de İspanyol vatandaşlığı aldı. Şu an İspanya milli takımında oynuyor oyuncu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse lütfen like attıktan sonra hype haklarınızı kullanırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olup bizi 15.000 abone yaparsanız 15.000 abonede sizlere forma çekilişi yapacağım dostlar. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Ve pazar günü final maçını birlikte izleyelim dersen 1000 like gelsin. Çok fazla like istemiyorum, 1000 like arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.